Herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Konumuz ruh eşleri. Ruh eşimizi nasıl tanırız? Gerçekten ruh eşlerimiz var mı? Ya da ruh eşimizle hiç tanışmadık. Ne yapmalıyız? Bunlar kanalımıza her zaman sorulan sorulardan sadece birkaçı. Ve inanıyorum ki bu soruları soran pek çok kişi var. Eğer siz de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldiğince yanıt vermek için burada olacağım. Ruh eşi nedir? Ruh eşlerinden bahsedince aklımıza ilk gelen şey, karşılaştığınızda kalbinizin neşeyle çarpmaya başlamasıdır, değil mi? Ama gerçekten ruh eşimizi tanıyıp tanımadığımızı nasıl anlayacağız? Bu soruya bir cevap aradığımızda öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Hepimizin bir ruh eşi var. Evet, yanlış duymadınız. Hepimizin bu dünyada tanışmak, bağ kurmak ve hayat yolculuğumuzu birlikte sürdürmek için gelmiş olduğumuz bir ruh eşi var. Ve işin asıl büyülü tarafı şu: ruh eşimizi bulduğumuzda aradığımız şeyi gerçekten bulduğumuzu hissederiz. Yani o kişiye karşı duyduğumuz bağ sadece bu hayatta değil, sonsuzlukta da devam edecek bir bağdır. Öyle ki ruh eşimizle geçirdiğimiz zaman sadece bu dünyada değil, öteki tarafta da sürecektir. Çünkü ruh eşimizle olan bağ aslında bir ömür boyu değil, bir sonsuzluk boyutunda bir bağdır. Hayat kısa, ruh eşi sonsuz. Hepimiz için hayat kısa. Örneğin 100 yıl yaşadığınızı düşünün. Bu süre aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ama bir ruh eşimizle birlikte bu hayatta yaşadıklarımızın çok ötesinde bir şey vardır. Ruh eşinizle hayatı paylaşmak sadece bu dünyada değil, sonsuza kadar süren bir yolculuğa çıkmaktır. İşte bu yüzden ruh eşimizi bulmak çok kıymetli. Çünkü bu kişi sadece bu hayatta değil, sonsuzlukta da yanımızda olacak biri. Ruh eşinizi tanıdığınızda bu bağ o kadar derindir ki her şey daha farklı hissedilir. İleriye doğru attığınız her adım ona daha yakın olduğunuzun bir işaretidir. Ruh rehberlerinin rolü. Ruh eşinizi bulmanızda size yardımcı olan bir diğer faktör ise ruh rehberinizdir. Hepimizin doğduğunda bir ruh rehberi vardır. Bu rehber, hayat yolculuğumuzda bizi doğru insanlarla karşılaştırmak için çalışır. Ve ruh rehberinizin görevlerinden biri, ruh eşinizi bulmanıza yardımcı olmaktır. Ruh rehberiniz sadece sizinle değil, aynı zamanda ruh eşinizle de çalışır. Yani hem sizin ruh rehberiniz hem de ruh eşinizin rehberi yollarınızın kesişmesi için birlikte çaba gösterirler. Ancak unutmayın, ruh rehberiniz size sadece fırsatlar sunar. Ruh eşinizi tanıyıp tanımamak, onunla bir ilişki kurup kurmamak tamamen sizin seçimindir. Ruh eşiyle tanışmak ne zaman ve nasıl? Birçok insan ruh eşini bulmadığı için kaygı duyuyor. Ruh eşimle henüz tanışmadım, ya tanışamazsam? Ya da ruh eşimle tanıştığımı nasıl anlayabilirim diye soranlar da vardır. Gerçekten de ruh eşinizi tanımak bazen farkında olmadığınız bir süreç olabilir. Ruh eşinizle yollarınız kesiştiğinde o anki duygu tarif edilemez bir şeydir. Onu tanıdığınızda bir anda aman Tanrım, işte bu kişi diye hissedebilirsiniz. Bazen yıllardır tanıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. O kişi tam da aradığınız kişi olabilir. Aradığınız o enerji, o bağ, o kalp sesini duyduğunuzda ruh eşinizi tanımış olursunuz. Bu bir tür bulduğumuzu biliyoruz hissidir. Ruh eşi bağlantıları. Neden bazı ilişkiler başlangıçta yanıltıcıdır? Bazen bir ilişkideyken başlarda heyecan ve tutku çok fazla olabilir. Bu da sizi ruh eşinizle yanılgıya düşürtebilir. Başlangıçta çok güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Ancak bu ilişkiyi derinlemesine keşfettiğinizde bazen o kişinin ruh eşiniz olmadığını fark edebilirsiniz. Ruh eşiniz sadece iyi hissettiren birisi değildir. O, sizinle çok daha derin bir bağ kuran kişidir. Ruh eşiniz sizinle zihinsel, duygusal ve manevi bir bağ kurar. Evet, bazen başlarda
benim ruh eşimle tanışmadığım bir ilişkideyim diye düşünmek zor olabilir. Ama işte asıl olan şey şu: ruh eşinizi tanımadan önce başka ilişkilerdeki deneyimler de size aradığınız bu derin bağı anlamanızı sağlar. Bir ilişkiyi terk etmek bazen zorlayıcı olabilir ama unutmayın ki ruh eşinizi bulmak için bazen bir ilişkiyi bırakmanız gerekebilir. Kendi içinizdeki korkuları aşarak ruh eşinize açılmaya hazır olmalısınız. Ruh eşinizi çekmek için yapmanız gerekenler. Ruh eşinizi hayatınıza çekmek için yapmanız gereken ilk şey kendinizi hazırlamaktır. Kendinizi ruh eşinize açık hale getirmek, enerjinizi doğru bir şekilde yönlendirmek çok önemlidir. Unutmayın, evren bizimle her zaman iletişim halindedir. Ve ruh eşimizi hayatımıza çekmek, evrenden gelen sinyalleri doğru anlamayı gerektirir. İlk olarak kendinizi sevmeniz ve kendinize değer vermeniz çok önemlidir. Çünkü bir başkasını sevmeden önce kendinizi sevmeniz gerekir. Kendinizi sevdiğinizde öz saygınızı yükseltirsiniz ve bu da doğal olarak ruh eşinize açılmanıza olanak tanır. Kendinizi değerli ve güzel bir insan olarak gördüğünüzde bu enerji çevrenizdeki insanlara da yansır. Böylece ruh eşinizin sizinle daha kolay bir şekilde bağlantı kurabilmesi sağlanır. Pozitif enerji göndermek ise evrene doğru mesajlar göndermenin bir başka önemli yoludur. Günlük yaşamınızda pozitif bir tutum sergilemek, her anı şükürle karşılamak ve karamsar düşüncelerden uzak durmak, evrenin size istediğiniz türde insanları getirmesini sağlar. Bunun için her sabah meditasyon yapabilir, pozitif onaylamalar kullanabilir ve evrenden ne istediğinizi net bir şekilde dile getirebilirsiniz. İşte ruh eşinizi hayatınıza çekmek için kullanabileceğiniz bazı pozitif onaylamalar: ben sevgiye açığım ve hayatımda derin, anlamlı bir ilişkiye yer açıyorum. Kendimi seviyorum ve ruh eşimi hayatıma çekmeye hazırım. Ruh eşim doğru zaman ve doğru koşullar altında hayatıma giriyor. Her geçen gün kalbim ruh eşime sevgiyle açılıyor. Hayatımda sevgi ve huzurla dolu bir ilişkiye sahip olmayı hak ediyorum. Ruh eşimle birleşmek için tüm engelleri sevgiyle aşıyorum. Evrenden gelen tüm sevgiyi kabul ediyorum ve ruh eşimle buluşmaya hazırım. Benim için en doğru ve uyumlu kişi doğru zamanlamayla hayatıma geliyor. Kendime güveniyorum ve evrenin beni en güzel şekilde yönlendireceğini biliyorum. Ruh eşimle aramızdaki bağ her geçen gün güçleniyor ve derinleşiyor. Ruh eşimle aramızdaki sevgi, evrenin sunduğu en güzel hediye. Evrenin bana sunduğu doğru kişiyi kabul ediyorum ve onunla uyum içinde olacağımı biliyorum. Ben hazır ve uyumlu bir insanım. Ruh eşimle birleşmeye tamamen açığım. Sevgi ve pozitif enerjiyle doluyum. Ruh eşim de aynı enerjiyi çekiyor. Hayatımda kalbime hitap eden bir ilişkiyi davet ediyorum. Bu onaylamalar kendinizi sevgiye ve doğru kişiye açmanıza yardımcı olabilir. Onları her gün özellikle meditasyon yaparken veya sabahları günün başlangıcında tekrarlayarak enerjinizi uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Evrende her şey enerjiden oluştuğu için düşüncelerimiz de enerjiye dönüşür. Eğer sürekli olarak ruh eşinizi düşünür ve ona kavuşmak için bir beklenti içine girerseniz, bu düşünceler bir titreşim oluşturur ve benzer titreşimleri çeker. Yani negatif düşüncelerden kaçının. Kendinizi karamsar, yalnız veya değersiz hissettiğinizde bu düşünceler ruh eşinizi uzaklaştırabilir. Olumlu bir bakış açısı benimsemek onu hayatınıza çekme sürecini hızlandırır. Bunun yanında ruh eşinizi nasıl tanımladığınızı düşünmek de önemlidir. Belki de evrenin size sunacağı kişi beklentilerinizin ötesinde bir insan olacaktır. Bu yüzden belirli bir görüntüye veya fiziksel özelliklere takılmamak önemlidir. Ancak ruh eşinizle ilgili bir vizyon oluşturmanız, onunla olan bağınızı güçlendirebilir. Ona nasıl bir insan olmasını hayal ediyorsunuz? Hangi değerleri paylaşmak istersiniz? Onun ne tür aktivitelerden hoşlandığını düşünün.
nerede yaşıyor olabilir? O onun hayatını, kendisini ve hayata bakışını hayal etmek, ruh eşinizi hayatınıza çekmek için evrene gönderdiğiniz sinyalleri daha net hale getirebilir. Ayrıca bir başka önemli nokta kendinizi hazır hissetmenizdir. Ruh eşinizi hayatınıza çekmeden önce aradığınız ilişkiye ve o insanla paylaşacağınız sevgiye hazır olup olmadığınızı sorgulamalısınız. Kendinizi evliliğe, derin bir ilişkiye veya başka bir bağlantıya açık hissettiğinizde bu da ruh eşinizi hayatınıza davet eder. Eğer kalbinizde korkular veya şüpheler varsa bu enerjiyi dışarıya yansıtarak ruh eşinizin gelmesine engel olabilirsiniz. Kendi içinizde bu tür engelleri aşmak, ruh eşinizi hayatınıza çekmenin temel taşlarından biridir. Ruh eşinizi kaybettiyseniz, hayatta bazen işler planladığımız gibi gitmeyebilir ve ruh eşimizle yollarımızı kaybetmiş olabiliriz. Ruh eşinizi kaybetmek, özellikle sevgiliyi kaybetmek kadar acı verici olabilir. Ancak böyle bir durumda unutmamanız gereken en önemli şey, ruh eşinizin aslında her zaman sizinle olduğudur. Ruh eşinizin kaybı, onu kaybetmiş olmak demek değildir. Her zaman kalbinizdeki bağla bir arada olduğunuzu hatırlayın. Eğer ruh eşinizi fiziksel olarak kaybettiyseniz, örneğin o kişi hayatını kaybetmişse, bu durum çok daha derin ve karmaşık olabilir. Ancak ruh eşinizin fiziksel bedeninin yokluğu, onun varlığının son bulduğu anlamına gelmez. Birçok spiritüel öğretiden ve ruhsal deneyimlerden biliyoruz ki, ruh eşleri arasındaki bağ sadece bedensel varlıklarla sınırlı değildir. Ruh eşinizin enerjisi bir şekilde hep sizinle kalır. Bazen bir ruh eşinin kaybı bir dönüm noktası olabilir. Bu kayıp sizi daha derin bir iç yolculuğa çıkarabilir ve ruh eşinizle olan bağınızın farklı bir boyutuna ulaşabilirsiniz. Onun kaybı aslında aradığınız aşkın ve bağlantının başka bir şekilde sizle buluşması için bir fırsat yaratabilir. Kendinizi duygusal olarak iyileştirme sürecine girerken bir zamanlar kurduğunuz o derin bağa şükretmek, ruh eşinizle olan ilişkinizin sonsuza kadar devam edeceğini anlamanıza yardımcı olur. Unutmayın, ruh eşinizin kaybı fiziksel dünyada bir ayrılık olabilir. Ama ruhsal dünyada kalbinizdeki bu bağ asla kopmaz. Bazen zamanla ve ruhsal gelişimle ruh eşinizin varlığını farklı bir şekilde hissedebilir. Bir rüyada onunla tekrar bağlantıya geçebilir veya sezgisel bir şekilde onu yanınızda hissedebilirsiniz. Ruh eşleri fiziksel bedenleri kaybetseler bile bir gün tekrar birbirine kavuşur. Ruh eşinizle olan bağ bir ömür boyu devam eder. Eğer ruh eşinizle bu dünyada yollarınız bir daha kesişmediyse, onun ruhu sonsuzlukta sizlerle bir gün buluşacaktır. Evrenin büyüklüğünde her şey bir döngü içerisindedir. Kaybettiğinizde bile aradığınız sevgiyi ve huzuru bulma fırsatınız her zaman var. Lütfen Yaşam Atölyesi kanalımıza abone olmayı unutmayın.